Herkese merhabalar. Bu videoda sizlere Van Gogh sulu boya ile Faber-Castell sulu boyanın karşılaştırmasını yapacağım. Öncelikle Van Gogh sulu boya ile başlayalım. Ben bu seti yaklaşık 1 senedir kullanıyorum ve oldukça memnunum. Kapağını açtığımızda palet kısmında bir adet fırça ile karşılaşıyoruz. Bu fırça 2 parçadan oluşuyor. Uç kısmını çıkartıp tekrar takabiliyoruz. Arka kısmında ise bir çıkıntı var. Oldukça kullanışlı bir fırça. Boyalar tabletler halinde yer alıyor. Fırçanın arka kısmındaki çıkıntı ile hem paleti çıkartabiliyoruz hem de boyaları yerinden çıkartıp bittiğinde tekrar yenisini alıp takabiliyoruz. Tekrardan bir set almaya gerek kalmaması güzel bir özelliği bence. Genel olarak bu şekilde ve pigment olarak yoğun olan bir sulu boya diyebiliriz. Faber-Castell sulu boya setine baktığımızda ise içeride 6 numaralı bir fırça bizi karşılıyor. Yan kısmını palet olarak kullanabilirsiniz. Boya tabletleri daha kalın ve katı bir halde. Fırça 6 numara bir fırça ve kılları biraz daha sert Faber-Castell'e göre. Bu sette boya bittiğinde tekrar yenisini alamıyorsunuz. Seti komple değiştirmeniz gerekiyor. Şimdi başlangıç seti olan Faber-Castell ile biraz daha profesyonel set olan Van Gogh'u karşılaştırmak için 2 tane avokado çizdim ve basit bir boyama yapacağım. Faber-Castell ile başlayalım. Renkler açısından değerlendirecek olursak gayet canlı renkler. Fakat fırçanın boyayı tutma kapasitesi çok düşük. Fırçanın kılları sert olduğu için boyanın dağılmasını da zorlaştırıyor. Ama genel olarak baktığımızda renklerin karışımı gayet iyi. Bu da tabii ki kullandığım kağıttan kaynaklı. 300 gram bir kağıt kullandığım, sulu boya kağıdı kullandığım için renklerin karışmasında herhangi bir sıkıntı yok. Onun dışında başlangıç olarak kullanılabilecek bir boya seti. Fırçanın uç kısmı sert olduğu için keskin kenarları çok rahat bir şekilde belirginleştirebiliyorsunuz. Evet, gayet başarılı bir çalışma ortaya çıktı. Şimdi Van Gogh sulu boyaya geçtim.
Van Gogh'un fırçası daha yumuşak kıllara sahip. Bu nedenle resim yaparken boya daha kolay dağılıyor. Ve su tutma kapasitesi biraz daha fazla. Yine fırçanın uç kısmı ince olduğu için kenarları kolay belirginleştirebiliyorsunuz. Fakat Faber-Castell'in fırçasıyla karşılaştırdığımızda Faber-Castell'inki biraz daha sert olduğu için onunki daha net çizgiler elde etmek için kullanılabilir. Van Gogh'un boya pigmentleri daha yoğun olduğu için fırçaya daha fazla boya geliyor ve bu şekilde resimde daha fazla canlılık elde ediliyor. Ayrıca boyaya su değdiği anda uzun süre nemli kalabiliyor. Fakat Faber-Castell sulu boyaya baktığımızda ise su değdiği anda hemen kuruyor ve uzun süre ıslak kalmıyor. Her seferinde tekrar suyla ıslatmanız gerekiyor. Bunlar sadece benim gözlemlerimdi. Kullanılmaması gereken bir boya olduğu anlamına gelmez. Gördüğünüz gibi neredeyse iki avokado da birbirinin aynısı gibi oldu. Hatta belki de Faber-Castell'inkini daha çok beğendiniz. Faber-Castell'le yaptığım avokadonun yeşil kısmının diğerine göre biraz daha açık olduğunu fark edip biraz daha koyu renge boyuyorum. Kullandığım renk tonlarını daha net anlamanız için kağıdın üzerine birer örneğini bırakıyorum. Yani iki boya arasında çok büyük bir farklılıklar yok. Tek fark kalite farkı ve pigment yoğunluğu diyebilirim. Ve iki avokadonun da son hali bu şekilde. Değerlendirmeyi size bırakıyorum. Piyasadaki en ucuz sulu boya ile en pahalı sayılabilecek sulu boyalardan birini karşılaştırdım. Bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.